Şimdi arkadaşlar omuza kadar geldim. Bu miktar benim için yeterli. Bakın kol ayrımını yaptığım yer, bakın şurası. Kol ayrımını yaptığımız yer arkadaşlar hatırlarsanız bakın şu şekilde bir ayarlama yapmıştık. Örgümüzün şu ipimin olduğu yer benim başlangıç ve bitiş noktamdı hatırlarsanız. Yan taraftı dolayısıyla. Yan tarafı bakın şu şekilde yarım model baklava deseniyle başlamıştık. Ardından bu yarım baklava deseninin üzerine 3 tam baklava dilimi deseni yaptıktan sonra, yani toplamda 3,5 adet baklava dilimi deseni yaptıktan sonra ön ve arka parçayı birbirinden ayırmıştık. Yalnız bu modelde kol kesmedik. Yani normal koşullarda 3-2-1 şeklinde ya da 4-3-2-1 şeklinde kol kesebilirsiniz. Ama ben düşük kol istediğim için bu kazakta kol kesmedim. Sadece ne yaptım arkadaşlar? Şimdi başlangıçta ben 160 adet ilmekle başlamıştım. Kol ayrımına geldiğim zaman bu 160 adet ilmeği şu yanlardan başlamak üzere 80 ilmeği kazağımın ön tarafı, 80 ilmeği de kazağımın arka tarafı olmak üzere birbirinden ayırdım. Artık spiral bir şekilde örmeyi bırakıp bir ters bir düz şeklinde ördüm. Bakın benim kol ayrımına geçtiğim yer bakın şurası. Hatta şu baklava dilimlerinin şu en zirve noktası olan tek ajur yaptığımız noktayı yaptıktan sonra, yani ajurları yaptık. Ajurları yaptıktan sonra bir turda daha ilmekleri birbirinden ayırmadan önceki bölümden bahsediyorum arkadaşlar. Zirve noktalarını yaptıktan sonra bir turda hiçbir şekilde arttırma yahut eksiltme, yani dolama yahut kesme yapmadan bir tur örmüştük. Şimdi kol ayrımını bakın arkadaşlar şu noktada yaptık dolayısıyla biz. Ve kol ayrımını yaptıktan sonra bakın tam olarak 2 adet tam baklava deseni yapmışım. Şu kenardan göstermiyorum arkadaşlar. Şu zirve noktasının bittiği herhangi bir baklava diliminden bahsediyorum. Bakın 1-2 adet baklava dilimi deseni yaptım. Yine aynı şekilde bakın baklavanın zirve noktasında yer alan tek ajuru da yaptım. Bunun dönüşünü de yaptım yalnız arkadaşlar. Şimdi modeli bu ajuru oturtabilmeniz için, yani dönüşünü yapmazsanız arkadaşlar birleştirme yaptığınız zaman bu ajurunuz kaybolur. Dolayısıyla lütfen bu tek zirve olan ajurunuzu yapın, örün düz tarafını örgünüzün, ardından arkasını çevirin, haroşalardan oluşan ters kısmını da örün, ardından bakın hiçbir şekilde kesmiyorum, burada bırakıyorum. İpimi keseceğim arkadaşlar. Çünkü biz ön ve arka parçaları örerek birleştireceğiz. Bu kazakta arkadaşlar dikme olmayacak, daha önce dediğim gibi. Belki ufak tefek kol ağzı bölümünde dikmeden faydalanabiliriz ama mümkün mertebe onu da yapmamaya çalışacağım. Bakın bir miktar şu her iki ipimi de bırakıyorum sökülmemesi için. Ardından şu şekilde kesiyorum. Yine bir uçlarını düğümleyeyim arkadaşlar. İlmekler birbirinden kaymasın diye. Bakın bu şekilde bırakacağım. Ardından örgümün arka tarafını çevireceğim. Bu defa örmediğim parçayı öreceğim. Şu şekilde. Bakın örmediğim parçayı örerken de şöyle söyleyeyim. Bu kol ayrımını yaparken, yani 80 ilmek ön, 80 ilmek arka ayrımını yaparken örgümün düz kısmı bana bakarken yapmıştım. Yani direkt dolama ve kesme yaptığım sırada yapmıştım. Dolayısıyla bakın arka yüzeyine başlarken de, çünkü bunun arttırma yapmadığım yüzünü tarafını ördüm. Dolayısıyla bakın örgünüzün size bakan tarafından, yani düz tarafından örmeye başlayacaksınız. Şu şekilde birlikte başlayalım. Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bakın şu taraftan örmeye başlarsak, şu taraftan örmeye başlarsak örgümüzün haroşa yüzeyinden örmemiz gerekecek. Ama bu yüzeyden başlamamamız gerekiyor.
Çünkü dediğim gibi diğer taraftan örerken düz yüzeyinden başladık. Uyum sağlaması için burada da aynı yüzeyden başlayacağız. Aksi halde hem uyum sağlamaz hem modelimiz bozulur arkadaşlar. Bakın ne yapacağız? Ben önce diğer şişimi alayım. Daha sonra yuvarlak örgüme geçerim. Milli şişime geçerim. Çok pardon. Şimdi bakın arkadaşlar. İlk ilmeğimin bakın altında ajur var. Hemen şu ajur olan bölümden ipimi bir geçireyim öncelikle. Şöyle ve buraya bir düğüm atacağım arkadaşlar. İpimin sökülmemesi için. Bu arada kameradan evet gösterebiliyorum. Şöyle bir düğümünüzü atın arkadaşlar. Şimdi her ne kadar ilmekleri birbirinden ayırsak bile, yani daha doğrusu şu şekilde söyleyeyim, spiral şekilde dönmesek bile ilk ilmekleri ördük arkadaşlar bu modelde. Lütfen bunu unutmayın. Bakın benim ilk ilmeğim şu şekilde. Zaten düz yüzeyi bana dönük olduğu için düz yüzeyinden öreceğim. Bakın arkadaşlar nasıl geliyorsa o şekilde öreceğim. Yalnız ilk 3 ilmekte arkadaşlar ben herhangi bir arttırma ve de eksiltme yapmadım. Burası güvenli bölge benim için. Çünkü kolu da buradan birleştireceğiz. Dolayısıyla bu bölgede herhangi bir ajur istemiyorum. Bakın ilk 3 ilmeği normal ördüm. Buralara ajur yapmayacağım. Yalnız örgümün ilerleyen aşamalarında bakın şu şekilde göstereyim size. Örgümün bakın şurada da yine aynı şekilde her ne kadar şurada bakın ilk 3 ilmeği her ne kadar örmesem de ilerleyen bölümlerde ilk 3 ilmekten sonraki bölüme denk gelen ajurları ve eksiltmeleri, kesmeleri yaptım. Bu konuda bilginiz olsun. Çünkü model içinde ben bir uyum olmasını istiyordum. Modelin kesintisiz devam etmesini istiyordum çünkü. Bakın hemen şu örgümüze devam edelim. Bakın ilk 3 ilmekte herhangi bir dolama yahut kesme yapmadım ve dümdüz örmeye devam edeceğim. Ta ki sıradaki ajura gelene kadar. Bakın ilk ajurumuzu da birlikte yapalım sizinle. Bu sırayı bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle bir saniye arkadaşlar. Bir önceki ilmeğin evet. Sadece bir miktar göstereceğim arkadaşlar. Çünkü örgü mantığı aynı. Değişen hiçbir şey olmayacak. Sadece ilk ilmekleri de örün ve ilk 3 ilmekte ajur ve kesme yapmayın. Güvenli bölgeniz olsun. Bakın benim ilk şöyle ajurumun tepe noktası burası. Şurayı örmemem gerekiyor. Burada bir kesme yapacağız sağa doğru. Hemen kesmemizi yaptık. Ardından dolamamızı yaptık. Bakın tek olan ajurumun üzerindeki ilmeği ördüm. Yeniden dolamamı yaptım. Ardından şu ilmeklerimi çevireceğim ki sağa doğru kesme işlemi yapabileyim. Bu aşamadan sonra arkadaşlar dediğim gibi diğer parçada olduğu gibi bir ters bir düz öreceksiniz. Düz parçanızın yani düz ördüğünüz yüzey size baktığı zaman yine modelinizi yani ajurunuzu ve kesmenizi, dolamanızı ve kesmenizi yapacaksınız. Haroşa ördüğünüz zaman, örgünün tersini çevirdiğiniz zaman herhangi bir arttırma, eksiltme yahut model yapmadan ipinizi ön tarafa alarak haroşa şekilde öreceksiniz. Bu parçayı da arkadaşlar diğer parçayı ördüğümüz kadar örüp geri gelelim. Ön ve arka parçanın boylarını eşitledik arkadaşlar. Eşit miktarda ördüm. Şimdi arkadaşlar bakın bu kazakta tekrar ediyorum kol kesmedik. Yaka da kesmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi biz 160 adet ilmekle başladık. Koltuk altı hizasına geldiğimiz zaman bunu 80 adet ön ilmek, 80 adet arka ilmek olarak ayırdık. Şimdi arkadaşlar bakın omuzu keserken benim her iki hem ön hem arka parçamda 80 adet ilmek var. 80'er adet ilmek var. Şimdi omuzları keserken
Sağ omuzdan arkadaşlar 24 adet ilmek keseceğim. Sol omuzdan 24 adet ilmek keseceğim. Aradaki 32 ilmeği bırakacağız. Keza arka da aynı şekilde. Çünkü arkadaşlar yaka bölümünde de, boyun bölümünde de bu baklava desenlerimize devam edeceğiz. Dolayısıyla boğaz bölümümüzde bıraktığımız ilmek sayısının, bakın bizim her bir baklava desenimiz 16 ilmekten oluşuyordu. 16 ve katları şeklinde olması gerekiyor. Dolayısıyla yaka bölümünde 32 ön, 32 arka toplamda 64 ilmek yine yuvarlak şişe geçirip, milli şişe geçirip tek parça olarak öreceğiz. Kesmeyi de arkadaşlar, omuzların kesmesini de 3 şiş yöntemiyle yapacağız. Şimdi bu 3 şiş yöntemiyle kesmede arkadaşlar hem omuzlarımızı kesmiş olacağız ama diğer taraftan da kazağımızın ön ve arka parçalarını birleştirmiş olacağız. Şimdi yaparken çok daha net anlayacaksınız. Bu arada arkadaşlar şunu da belirteyim. Bakın benim şöyle en üst kısmı göstereyim size. Bakın bitişim her ne kadar şu baklava desenlerinin zirve noktasında olsa da bakın şurada da 1, 2, 3, 4, 5 adet yarım baklava var. Şimdi nasıl kazağımıza başlarken yarım baklava deseniyle başladık, turu tamamladıktan sonra yarım bıraktığımız baklava desenini tamamladıysak burada da yine aynı şekilde olacak. Bakın arkadaşlar, ön tarafında bir tam baklava deseni olacak. Yine devam ettiğimizde sağından ve solundan bakın yarımşar baklava desenlik ilmek bırakacağız. Çünkü bu yarıları arkadan gelecek ilmeklerle tamamlayacağız. Şimdi arkadaşlar yaparken çok daha net anlayacaksınız. Keselim. Şimdi 3 şiş tekniğiyle kesme işlemi yapacağız. Bunun için arkadaşlar örgümüzü, bakın bu benim örgümün düz tarafı. Örgümüzü öncelikle bir ters çevirmemiz gerekiyor. Yani örgünüzün haroşa olan bölümü size bakacak şekilde örgünüzü çevirin. Şöyle bir çevirdik. Bakayım ipim nerede benim bu arada? İpim şu tarafta. Evet, ben bu taraftan keseceğim. Şimdi arkadaşlar bakın ben bu arada işaretleyicilerle ilmeklerimi ayırdım. Bakın kırmızı işaretleyicimin sol tarafında 24, yine gri işaretleyicimin sağ tarafında 24 ilmek var. İki ilmeğimin arasında da, pardon, iki işaretleyicimin arasında da 32 ilmek var. Aynısını bakın diğer parça içinde yaptım. Şimdi arkadaşlar 3 şişle kesme tekniğinde siz şişle tabii ki kesebilirsiniz ama bana tığla kesmek daha kolay geliyor. Ben bunu kalın bir tığla, daha doğrusu çok kalın değil de böyle 3,5-4 numara bir tığla yapacağım. Bakın 3 şişle kesme tekniğinde şunu bir şiş olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakın iki şişinizi yan yana tutuyorsunuz. Şöyle ilmeğimizi de şöyle bir elimize saralım. Şimdi bakın arkadaşlar, keserken ben bakın ipimin olduğu şişi arka tarafa aldım. Diğer şişimi de onun hizasına getirdim. Şimdi arkadaşlar bakın bir, gösterebiliyor muyum bu arada? Evet. Bakın bir, öndeki çok affedersiniz, öndeki ilmeğimin, şişimin bakın ilmeğinden geçtim. Devam ediyorum arkadaşlar. Arkadaki şişin de ilmeğinden geçtim. Ve bakın ikisinin içerisinden ip alarak bu iki ilmeği bakın şu şekilde tek ilmeğe düşürdüm. Ardından arkadaşlar bakın bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Önce öndeki şişin ilmeğine geçiyorum. Ardından çok sıkmayın arkadaşlar birleştirirken bu arada. Ardından arkadaki şişin içerisine geçiyorum. İkisinin birlikte içinden bakın bir adet ilmek alıp iki ilmeği tek ilmeğe düşürüyorum. Ama bakın tığımın üzerinde 2 adet ilmek var. Öndeki ilmeği arkadaki ilmeğin içerisinden kaydırıyorum. Bunu şişle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen aynı mantık. Bana tığ daha kolay geldiği için ben tığla yapıyorum. Bakın hemen öndeki ilmeğin içerisinden geçtim. Devam ediyorum. Arkadaki ilmeğin de içerisinden geçtim. Bakın iki ilmeğin içerisinden tek bir ip geçiriyorum. Bakın bunu şişimden çıkararak
bu ilmekleri şişimden çıkararak tek ilmeğe düşürdüm. Ardından arkadaşlar bakın öndeki ilmeği arkadaki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Hemen bir tane daha yapalım arkadaşlar. Bakın öndeki ilmeğin içinden geçtim. Arkadaki ilmeğin de içinden geçtim. Bu arada bakın örgümün her iki örgümün de dışa bakan tarafı ters yüzeyler arkadaşlar. Bakın benim örgümün düz yüzeyleri iç tarafta yüz yüze kaldı. Bakın bura ve bura benim örgümün düz yüzeyi. Şu an tersten birleştirme yapıyorum arkadaşlar. Bakın sıradaki ilmeğin içerisinden tığımı geçirdim. Şişinizi de aynı şekilde, aynı mantık arkadaşlar. Sadece tığın ucu bakın şu şekilde olduğu için ben daha rahat yapıyorum. Hemen arkadaki şişin içerisinden de geçtim. Her ikisinin içerisinden bakın bir saniye arkadaşlar burayı düzgün yapmamışım. Öndeki şişin içinden geçtim. Arkadaki şişin ilmeğinin içinden geçtim. Bakın her ikisinin içerisinden de birlikte bir ip geçiriyorum. Ardından almış olduğum ipi tığımdaki ipten kaydırıyorum. Şimdi bu şekilde arkadaşlar 24 adet ilmeğimizi birleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın bir omuzun kesimini ve de birleştirmesini bakın ben şu şekilde yaptım. Diğer omuzu da yaptım ama son birleştirmeyi, son ilmekleri birlikte yapalım istiyorum. Bakın arkadaşlar benim işaretleyicimin her iki işaretleyicimin de sol tarafında bakın sağ tarafında birer adet ilmeklerim kaldı. Bakın hemen yine bu ilmekleri giriyorum. Bunlar artık benim son ilmeklerim. Bakın içerisinden geçtim her iki ilmeğinde. Şunu bakın teke düşürdüm iki ilmeği. Ardından tığımda bekleyen ilmekten bu ilmeği kaydırdım. Şimdi arkadaşlar bakın benim ilmeğimin sol tarafında normal koşullarda 32 ilmek olması gerekiyor. Şimdi burada bir adet ilmeğim arttı. Bunu ne yapacağım? Bakın hemen şu işaretleyicileri bir çıkarayım öncelikle. Bakın arkadaşlar bunu hemen şişimin üzerine alıyorum. Hatta bu tarafa bile alabiliriz. Bakın bu taraftaki şişimin üzerine aldım. Şimdi arkadaşlar bakın önce aynısını arkadaşlar aynı şekilde bakın son ilmeği diğer taraftaki şişimi de yaptım. Şimdi benim öncelikle bir örgümü çevirmem gerekiyor. Şöyle bir örgümüzü şöyle şu taraftan çevirelim arkadaşlar. Şimdi milli şişle örmeye devam edeceğiz. Yaka bölümünü tek parça olarak örmeye devam edeceğiz. Şöyle bir çevirmeyi artık tabii omuzları kestiğimiz için haliyle yaka bölümü daraldı. Bakın şöyle ipim burada kalsın. Ben daha sonra düzeltirim bunu arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. İpim nerede? Önce ipimi bulayım. Şöyle aslında bir önce size göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar 3 şişle kesme sonucu bakın omuz bölgelerimiz bu şekilde birleşmiş oldu. Bu da keza diğer omuzumuzun birleştirmesi. Şimdi arkadaşlar biz yakayı örmeye devam edeceğiz. Yaka için bizim önden 32, arkadan 32 toplamda 64 adet ilmeğimiz var dedik. Şimdi arkadaşlar yakayı artık ben tek bir milli şişe geçireceğim. Yalnız örgümü bu aşamaya kadar 5 numara şişle ördüm. Yaka bölümünde arkadaşlar 6 numara şişe geçeceğim. Çünkü yakanın biraz daha böyle degaje gibi kendini bırakmasını istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben arkadaşlar ayarlamayı yapıp tekrar geri geleceğim. Bu örgümü bir düzeltmem gerekiyor öncelikle. Evet arkadaşlar örgümü ve iplerimi düzelttim. Bakın arkadaşlar ana ipimin olduğu nokta burası. Ben buradan örmeye devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar yuvarlak şekilde döne döne öreceğiz yeniden kazağımızın başlangıcında olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar
Öyle olunca artık örgümüzün sürekli yine düz olan yüzü bize bakacak şekilde öreceğiz. Dolayısıyla bu gövde kısmında, yani koltuk altının alt bölümünde ne yaptıysak aynısını yapacağız. Yani bir sıra dolama ve ajur yapacağız. Diğer sıraya geçtiğimizde dolama ve ajur yapmadan dümdüz öreceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın. Yaka bölümü için ben toplamda 32 ön, 32 arka olmak üzere 64 ilmek bıraktım ancak. Omuzları kestikten sonra sağ taraftan ve sol taraftan birleştirme sonucu artan birer adet ilmeği de bakın diğer tarafta, bakın şurada ipimin olduğu ilmek, şu son ilmek, bu tarafta da bakın arkadaşlar şuradaki ilk ilmek benim diğer tarafa ait olan ilmeğim. Şimdi örgünün düz yüzeyi bana bakacağı için bakın arkadaşlar ben bu şekilde örmeye devam edeceğim. Bakın bu son ilmeği şişimin sağ tarafına alıyorum, sol tarafına alıyorum öncelikle ve sıradaki ilmekle, yani ipimin olduğu ilmekle sıradaki ilmeği birlikte örerek bu iki ilmeği tek ilmeğe düşürüyorum. Dolayısıyla bakın arkadaşlar bir adet ilmek eksilttim. Yani bana 62 adet ilmek lazım. Sağdan ve soldan kesmeler sonucu artan ilmeklerle bu ilmek sayım benim 64'e çıkmıştı. Bakın bir tanesini kestim. Yine 63'e düştüm. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada tekrar ediyorum. Ben kazağımı 5 numara şişle ördüm. Şu an yaka bölümü için 6 numara şişe geçiş yaptım. Bakın örgüm artık neyi gerektirirse ona devam edeceğim. Şunu biraz şöyle yapayım arkadaşlar. Örgüm ne gerektirirse onu yapacağım. Bakın bu şişteki ilmekleri bitirdikten sonra diğer şişteki ilmeğe geçeceğim. Bakın normal. Çok sıkmayın arkadaşlar bu arada. Buranın biraz böyle dökümlü düşmesi gerekiyor çünkü. Bakın burada ne yapmam gerekiyor? Şu iki ilmeği sağa doğru kesmem gerekiyor. Bakın sağa doğru kesimi yaptık. Bir adet doladık ve bir adet ördük. Artık modeli size uzun uzun anlatmıyorum arkadaşlar. Bu aşamaya kadar ördüyseniz zaten modele hakimsinizdir. Bakın şimdi uzun uzun göstermeyeceğim arkadaşlar. İlmeklerin tamamını tek bir şişe geçireceğiz. Tek bir yuvarlak şişe geçireceğiz. Şimdi sıranın sonuna kadar ördüğünüzde bakın şu son ilmeği yine şu baştaki yani şöyle bakın. Bu ilmek buradaki ilmeğe daha yakın, buradaki ilmeğe şu aradaki mesafe olarak daha uzak. Dolayısıyla bence bu tarafla birleştirin. Yine tercih size kalmış. Ben son ilmeğe geldiğimde şu sıradaki ilmekle tek seferde keserek buradaki ilmek sayımı yine 64'e düşüreceğim. Şimdi yaka boyunu arkadaşlar istediğiniz kadar örebilirsiniz. Bir miktar örelim. En son kesme aşamasına geldiğimizde yeniden görüşelim. Boğaz için yeteri kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi omuzları birleştirdiğimiz yerde hatırlarsanız bakın şurada tek başına ajur yapmış olduğumuz, şimdi biz bu modelimiz, kazağımız bizim ajurlardan oluşuyor ama baklava desenlerimizin zirve noktasını oluşturan tek ajurluk yerimiz vardı. Şimdi buradan itibaren başladığımızda bakın bir baklava deseni kadar daha ördüm. En son yine baklavanın zirve noktası olan tek ajuru da yaptım ve tek ajurun modelimizi hatırlarsanız bir sıra model kuruyoruz, bir sıra düz örüyorduk. Düz örme safhasını da ördüm çünkü bu ajurumuzun modelinin bir oturması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu sırada artık kesme işlemi yapacağım. Sizler dilerseniz şişinizle de kesme işlemi yapabilirsiniz ama bana tığ daha rahat geliyor. Dolayısıyla bakın tığla kesmemi yapacağım. Bunun için 6 numara tığımı alacağım. Şişim de 6 numaraydı benim hatırlarsanız. Yalnız şu son 2 ilmeğim kaldı. İşaretleyicim düşmesin diye bu 2 ilmeği örmemiştim. Hemen bunları bir örüp işaretleyicimi çıkarıyorum. Şimdi arkadaşlar milli şişle
Ördüğünüz zaman arkadaşlar mutlaka işaretleyici takın ki sıranızın nerede başlayıp nerede bittiğini net anlayabilirsiniz. Aksi halde karıştırabilirsiniz. Şimdi bakın, sıramın sonu. Ne yapıyorum? Öncelikle hemen tığa geçeyim. Bakın, ilk ilmeği örüyorum. Gayet gevşek bir şekilde. Şunları da şöyle bir geri çekeyim arkadaşlar. Bakın, tığımda bekletiyorum. İlk ilmeği ördüm, tığımda beklettim. Gayet gevşek bir şekilde örüyorum. Bakın, bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Hemen örer gibi arkadaşlar, hiçbir farkı yok. Şişinizle örer gibi. İlmeğinizi alın, ardından bakın gayet gevşek tutuyorum. Tığımda bekleyen ipten kaydırıyorum. Hemen bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bakın, bayağı bir esnetiyorum, uzatıyorum. Ardından tığımda bekleyen ipten kaydırıyorum. Hemen bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Bakın, tığımda bekleyen ipten kaydırıyorum. Şimdi bu şekilde devam edeceksiniz. Sadece şu ajurumuzun, modelimizin zirve noktasındaki ajuru size bir göstermek istiyorum. Orada farklı bir kesme yöntemi uygulayacağız. Bakın, ipim gayet gevşek. Şimdi arkadaşlar, pardon, bunu örmemem gerekiyordu. Bunu hemen bir açayım. Çünkü bakın, hemen göstereceğim size. Şimdi benim zirvedeki ajurumun ilmeği, bakın arkadaşlar, şu ilmek. Bu ilmeğin sağındaki ve solundaki ilmekleri birlikte keseceğim. Bakın, şu şekilde ipim gayet gevşek. Neden bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar? Çünkü bu zirve noktasındaki ajurumuzun sivri, keskin bir şekilde durmasını istiyoruz. Onun için bu şekilde keseceğiz. Bakın, 3 ilmeğe birden giriyorum. 3 ilmeğe aynı anda giriyorum. Bir saniye arkadaşlar, şunu bir çevirmem gerekecek tabii ki. Böyle rahat kesebilmem için. Evet, bakın, 3 ilmeğe aynı anda girdim. Ve üçünün içerisinden bakın tek bir ilmek aldım. Aldığım ilmeği bakın tığımda bekleyen ipten kaydırdım. Yalnız burayı ekstra bir gevşek tutmanız gerekiyor ki kasma yapmasın. Ardından hemen bir sonraki ilmeğe geçin. Diğer ilmekleri normal bir şekilde örüyorsunuz arkadaşlar. Ta ki zirve ajurunuza gelene kadar. Bakın, bir ajuru daha birlikte yapalım. Bakın, bunları gayet normal bir şekilde bildiğimiz klasik ilmek al ve tığındaki ipten kaydır şeklinde kesiyorum. Hemen bir sonraki üçlü ilmeği de birlikte keselim. Bu üçlü ilmek dediğimiz arkadaşlar, zirve ajurumuzun ipi ilmeği ile birlikte bunun sağındaki ve solundaki ilmekler. Bakın, hemen seri bir şekilde bu ajura gelene kadar öreceğim. Bakın, kesmeye devam ediyorum. Normal kesmeden hiçbir farkı yok arkadaşlar. Sadece tığla kesiyorum. Siz bunu dilerseniz şişle de yapabilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar. Yine üçlü kesmeye geldik. Bakın, bu benim son ajurumun ilmeği. Bunun sağındaki ve solundaki ilmekleri birlikte keseceğim. Bakın arkadaşlar, ben burayı çevirmeyi tercih ediyorum. Bana daha kolay geliyor çünkü. Bu 3 ilmeği çeviriyorum. Siz dilerseniz şu şekilde alttan da alabilirsiniz ama ben bu 3 ilmeği çevirerek daha rahat yapıyorum. Bakın, 3 ilmeğe birlikte giriyorum arkadaşlar. Tığımı birlikte geçiriyorum. Şöyle biraz öne doğru alayım da. Bakın, 3 ilmeğe aynı anda tığımı şöyle geçiremedim arkadaşlar. Bakın, şu şekilde de yapabilirsiniz. 3 ilmeğe aynı anda tığımı geçirdim ve yumağıma bağlı ipten ilmek alıp üçünün içinden birlikte kaydırıyorum. Ardından bekleyen ipimden de kaydırıyorum. Bu şekilde tüm ilmeklerinizi kesin arkadaşlar. Ardından birlikte kolumuza başlayacağız. Şimdi arkadaşlar, yakanın
Son ilmeğini de kestiğiniz zaman bakın bir adet şu şekilde zincir çekin. Ardından şöyle bir 8-10 santimlik ip bırakın. Gizleyeceğiz çünkü arkadaşlar bu ipi kazağımızın içerisine. Ardından ipinizi kesin. Şimdi arkadaşlar ben daha sonra gizleyeceğim bunu ama bakın nasıl bir gizlediğimi size şöyle bir göstermek istiyorum. İpi bakın şu şekilde kazağınızın içerisinde ilmeklerinin arasında bakın şu şekilde yürüterek gizleyebilirsiniz. Bakın bir tane daha yapayım. Modelinizi sadece bozmadan yürütün. Tamam. Şimdilik bu miktar benim için yeterli. Daha sonra gizlemeye devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar hemen kola başlamak istiyorum. Ama önce bir yakayı size göstereyim. Bakın arkadaşlar yakası bu şekilde olacak. Tabii ki sizler dilerseniz daha uzun da yapabilirsiniz. Hemen kola geçelim arkadaşlar. Şimdi kolu yine milli şiş ile kazağımızın üzerinden şu bölümden ilmek alarak üzerinde işledim arkadaşlar. Bakın bir tanesini şöyle göstereyim size. Bir tanesini işledim. Diğerini şimdi sizinle birlikte başlayacağım. Şimdi arkadaşlar kol altından omuza kadar 64 sıra örmüşüm. Benim bu kazağım, bu kol için toplamda yine 64 adet ilmeğe ihtiyacım var. Neden? Çünkü benim baklava desenlerim 16 ve katları şeklinde oluşuyor. Dolayısıyla bakın başlangıçta 4 adet baklava deseniyle başladım. Tabii daha sonra aşağılara doğru indikçe kolumuz daraldı. Şimdi daraltmaları da bakın başlangıç ve bitiş noktamız burası olacak. İlmek almaya kol altından başlayacağız. Dolayısıyla başlangıç ve bitme noktamız da burası olacak. Ve her defasında arkadaşlar kolu daralttığımız zaman bu bölümden daraltacağız. Yani diğer yerlerden lütfen daraltmayın. Şimdi benim dediğim gibi 64 adet ilmeğe ihtiyacım var. Bunun 32 tanesi kazağımın ön tarafında olacak. 32 tanesi de kazağımın arka tarafında olacak. Şimdi 64 sıra olduğu için bakın şöyle bir birlikte başlayalım. Ön taraftan bir ilmek alıp bir ilmek almayacağım. Bir ilmek şöyle bakın. 64 sıra ördük ya dedim. 64 sıra ördük dedim ya arkadaşlar. Bir sıradan ilmek alacağım, bir sıradan almayacağım. Bir sıradan alacağım, bir sıradan almayacağım. Dolayısıyla bu 64 sıradan ben ön taraftan bahsediyorum. Toplamda 32 adet ilmek almış olacağım. Aynısını arka taraf için de yapacağız arkadaşlar. Yalnız bakın şu omuzun dikiş hattından ilmek almayacağız. Bu dikiş hattına geldiğimiz zaman mesela diyelim ki koldan başladık. 32 tane kol altından başladık. 32 tane ilmek aldık. Omuz bölümüne geldiğimiz zaman bakın şu bizim omuz çizgimiz. Bunun ön tarafından artık 32. ilmeği almamız gerekiyor bizim. Ve bir sonraki kola başladığımızda arka tarafa devam ettiğimizde şu omuzun birleştirme yerini atlayıp hemen sonrasından başlayacağız. Şimdi ilmekleri yine tığla alacağım ben arkadaşlar. Şuradan bir tığımı 5 numara büyük olur. 3,5 iyi bizim için. Yine 5 numara şişe geçiyorum arkadaşlar. Bu arada ben 2 ip kullandığım için ipleri başlangıçta şu şekilde birbirine bağlıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi ne dedik? Kol altından başlayacağız dedik. Toplamda 64 ilmek. Ama ilk etapta kazağımızın şu gövde kısmının başlangıcında olduğu gibi bir adet fazla ilmek alacağım. Sebebi de arkadaşlar şimdi milli şişle spiral şekilde döne döne öreceğimiz için başlangıçta ilk yaptığım ilmekle son yaptığım ilmeği birleştirmek suretiyle buradaki ilmek sayımı ben 64'e düşüreceğim. Bakın önce bir ipimi bakın şu noktadan tığa da gerek yok. Hemen şuradan bir geçirip bağlayayım. Böyle iç tarafa doğru vereceğim. Tabii ki düğümünü. Şimdi hemen bağladık.
Şu kısa ipimizi de içeri verelim. Şimdi arkadaşlar tığımızdan yardım alacağız. Ne dedik? Bir taraftan 32, diğer taraftan 32 olmak üzere 64 ilmek. Ama ilmekleri birleştireceğimiz için başlangıçta bizim 65 ilmeğe ihtiyacımız var. Yani ilk başladığımız sıradan bakın şu şekilde öncelikle 33 ilmek alacağım. Bakın hemen sıradaki boşluğa giriyorum. Bakın şuradan bir adet ilmek alıyorum. Bakın bu benim birinci ilmeğim. İlmekleri bu şekilde alacağız arkadaşlar. Hemen bir tane daha alıyorum. Bakın bu ikinci ilmeğim. Bakın sıradaki boşluğum burası. Burayı atlayacağım. Bir sonrakine gireceğim. Bakın 3. Sıradakine atlayıp bir sonrakine gireceğim arkadaşlar. 4. Sıradaki derken bakın örgü sıralarımız belli oluyor arkadaşlar. Bakın bunların her biri bir örgü sırası. Birini atlayıp diğerine giriyorum. Sonrakine atlayıp sonrakine giriyorum. Şimdi bu şekilde arkadaşlar omuz hizasına, omuz çizgisine gelene kadar omuz çizgisine kesinlikle bu omuz çizgisinden ilmek almayacaksınız. Bunun bir öncesine gelene kadar toplamda 32 adet başlangıçla birlikte toplam 33 adet ilmeğinizi alın. Sonra tekrar ilmeğimizi tamamladık. Hemen öncelikle şu omuzun birleşme noktasını göstereyim size. Bakın arkadaşlar, tığımla gösterdiğim yer omuzun birleşme noktası. Bakın hiçbir şekilde bu noktanın üzerinden ilmek almadım. Sağından ve solundan aldım ama bu noktanın üzerinden lütfen ilmek almayın. Buna çok dikkat edin. Şimdi arkadaşlar bakın toplamda benim 65 adet ilmeğim oluştu. Bunu 64'e düşüreceğim. Çünkü ilk yapmış olduğum ilmekle son yapmış olduğum ilmeği şimdi birleştireceğim. Spiral şekilde misinalı şişili ördüğümüzde bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın sağ şişimde ipimin yumağıma bağlı olan ilmeğim var. Bakın hemen bunu sol şişime alıyorum. Sol şişime alıyorum ve ilk yapmış olduğum ilmeği bu ilmeğimin üzerinden bakın şu şekilde atlatarak ilmeklerimi öncelikle bir birleştiriyorum. Dolayısıyla burada bir boşluk bırakmıyorum. Bakın ipimi tekrardan sağ şişime aldım ve işaretleyicimi taktım. Burası benim başlangıç ve bitiş noktam olacak. Şurada notlarıma bakmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın ilk sırayı birlikte kuralım sizinle. Lütfen bu sayılara çok sadık kalın. Çünkü bakın bizim kazağımızda omuzumuzun birleştiği noktaya bizim ajur getirmemiz gerekiyor ki kazağımız şık görünsün. Ben o şekilde tercih ediyorum. Eğer siz de modele uymak istiyorsanız lütfen benim vereceğim sayılara sadık kalın. Şimdi arkadaşlar öncelikle hemen 16 adet düz örelim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hiç kesmeyeceğim arkadaşlar bu videoyu ki net anlayabilirsiniz. 8 oldu galiba. Bir bakmak istiyorum. 2, 4, 6, 8. Evet. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. ilmeğimizi ördük. Düz ördük arkadaşlar. Ardından arkadaşlar bakın bir adet şişinize ip dolayın. Ardından sıradaki 2 ilmeği sola doğru birlikte kesin. Bir doladık, bir kestik. Ardından arkadaşlar bakın 14 ilmek düz öreceğiz. Bu sola doğru kestiğim ilmekleri saymıyorum bu arada. 14'e dahil etmeyeceğim. Bakın hemen 14 tane örelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Şöyle bir rahatlatayım şurayı. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi arkadaşlar bakın 14 adet ördüğümüzde omuzların birleşme noktasına denk geliyoruz. Hemen buraya bir ajur yapacağız arkadaşlar. Hemen şişimize ip doluyoruz ve sıradaki ilmekleri yine sola doğru kesiyoruz. Şöyle örgümü biraz çevireyim. Şimdi arkadaşlar yine 14 adet örelim. Düz bir şekilde 1, 2, 3, 4, 5. Şurada ilmeği iyi alamamışım. Şöyle bir düzelteyim arkadaşlar. Düzeltirim ben burayı. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yine 14 tane ördük arkadaşlar. Hemen yine bir adet doluyoruz ve sıradaki 2 ilmeği yine sola doğru kesiyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın başlangıç noktamıza iyice yaklaştık. Şimdi arkadaşlar yine 14 tane örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 adet ördükten sonra arkadaşlar bakın hemen başlangıç ve bitiş işaretleyicimizi bu tarafa alalım. Hemen bir adet dolayıp başlangıçta hatırlarsanız bakın burada 9 adet düz örmüştük. Şimdi bunları keseceğiz arkadaşlar. Hemen bunları keselim. Bir doladık ve bakın sola doğru kestik. Şimdi arkadaşlar bu bizim başlangıç sıramızdı. Bir sıra boyunca hatta bunu şu başlangıç ve bitişi şöyle bu tarafa alalım arkadaşlar. En azından nerede sıramızın net olarak başlayıp bittiğini bilelim. Şimdi arkadaşlar bir sıra boyunca herhangi bir arttırma, eksiltme yapmadan dümdüz öreceğiz. Ardından bakın kazağımızın şu gövde bölümünün etek ucunu yaparken nasıl tek bir ilmekle başladık, pardon tek bir ajurla başladık. Sonradan şu ajurlarımız V şeklinde açıldı. Aynı işlemi yapacaksınız arkadaşlar. Daha fazla kolu göstermeyeceğim çünkü videonun süresi gerçekten çok uzadı. Eğer takılırsanız videonun başına dönüp buradan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kazağı nasıl kolu keseceğinizi de anlatacağım hemen size. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben ilk 4 kesmemi, bakın bu arada kesmeleri hep şu ilmeğinizin 2 adet örün arkadaşlar. 3. ve 4.'yü kesin. Burada da yine aynı şekilde son 3 ilmek kala ya da son 4 ilmek kala 2 taneyi kesin. Sonraki 2 taneyi örün. Hep bu şekilde kesin arkadaşlar. Yani dolayısıyla bakın kolun altından kesmiş olacaksınız. Keserken de nasıl kesin? Bakın arkadaşlar ilk etapta biz bakın kesme noktalarım kazağınızın koluna başladığınızda ilk kesmeyi bakın şuradaki zirvede yaptım. Yani yarım baklavayı tamamladığımda yaptım. İkinci kesmeyi yine yarım baklavayı tamamladığımda yaptım. Üçüncü kesmeyi 4 defa bu şekilde kestim arkadaşlar. Hep yarım baklavayı tamamladığımda şu zirve noktalarında kesmeler yaptım. Bakın 2 burada kestim. Çünkü kestiğiniz zaman arkadaşlar aynı sıradan bakın ilmeğinizin
hem sağ tarafından kesiyorsunuz hem sol tarafından kesiyorsunuz. İki ilmek örün mesela buradaki 3. ve 4. kesin. Burada da yine keza aynı şekilde 4 ilmek kala mesela 3. ile 4.'yü kesin. Sonraki 2 taneyi örün ya da 3 taneyi örün. Onu artık kendinize göre ayarlarsınız. Ama muhakkak kesmelerinizi şu işaretleyicinizin olduğu kol altı bölgesinden yapın. Şimdi ben ilk 4 kesmeyi dediğim gibi sadece şu zirve noktalarında yaptım. 1, 2, 3, 4. Buralarda arkadaşlar ikişer kestim. 2 adet burada kestim. 2 burada, 2 burada, 2 burada. Yani toplamda şu mesafeye gelene kadar ben 8 ilmek azaltmış oldum. Şimdi buradan sonra biraz daha seri bir şekilde kesmelerinizi yapmanız gerekiyor. Şimdi aynı zirve noktalarında yine kesmeye devam ettim ama bakın şu zirve noktalarında kesmeye devam ettim. Ama aynı zamanda şu orta noktalarda bir yerde de tekrardan kestim. Yani normalde ilk kestiğim zaman iki zirve arasında zirveden zirveye kesme yapıyorsam şu mesafeden sonra iki zirvenin arasında bir orta noktada da kestim. Ben genellikle bunu zirve noktadan sonraki 4. ajura başlarken yaptım. En son arkadaşlar bakın ben kolun lastiğine geldiğimde zaten bakın tam yine zirve noktasında bitirmişim. Hatta size sayısını da söyleyeyim. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 3,5 tane baklava dilimi deseni yapmışım. Buraya kadar en son geldiğimde yani lastik bölümüne geldiğimde ben 44 ilmeğe kadar düştüm. Yani son ajurda, son zirve noktasında ben artık 44 ilmekteydim. Yalnız bu lastik bölümü arkadaşlar normalde etek bölümünde yani şu gövde bölümünde biz 3 sıra git gel 3 tur yapmıştık hatırlarsanız. Ben kolda 5 tur yaptım. Kolda lastik biraz daha fazla yaptım. Bu konuda da bilginiz olsun. Yalnız lastiğe başladığınızda arkadaşlar İlk lastiğe başladığımızda 44 ilmek olarak başladık dedim ya arkadaşlar. Bu lastiğe başladığım sırada 4 ilmek daha erittim. Yani ortalama 8 ilmekte bir mesela 9. ve 10.'yu tek ilmeğe düşürdüm. Yani toplamda şu lastik bölümünde artık ben 40 ilmek olarak lastiğimi ördüm. Bu konuda bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar yine dediğim gibi siz nasıl bir kol istiyorsanız, daha dar istiyorsanız daha sık kesebilirsiniz. Ya da daha geniş bir kol istiyorsanız bu kadar sık aralıklarla kesmeyebilirsiniz. Bu tamamen sizin kolunuzun inceliğine, kalınlığına ya da ne tür bir kazak istediğinize bağlı. Benim kollarım çok kalın değildir. Dolayısıyla bana bu beden tam oldu. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi ben diğer kolu da örüp geri geleceğim. Evet, kazağımızı tamamladık arkadaşlar. Maalesef kameraya tek seferde sığdıramıyorum. Şöyle bir size göstermek istiyorum. Kollar, gövde. Şöyle yine de alabildiğim kadar uzaktan şöyle bir alayım, göstereyim size. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar, tabii pullarımı da bir göstermek istiyorum size. Onun için şöyle bir yakın çekim yapmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ipimiz mohair iple pull ipin karışımı. Dolayısıyla arkadaşlar mohair iplerin bir özelliği var. Şimdi kazağınızı örüp bitirdikten sonra lütfen küçük bir leğende yahut kovada artık elinizin altında ne varsa elinizi yakmayacak ılık, hatta biz soğuk ılık deriz ya, soğuk ılık bir su hazırlayın. Bu suyun içerisine bakın normal deterjan değil, ya yün deterjanı yahut bebe şampuanı. Şöyle bir kapak kadar koyun. Kapak derken arkadaşlar bebe şampuanının kapağından bahsediyorum. Yani böyle bir yemek kaşığı kadar. Bırakın arkadaşlar içerisine, yalnız köpürtmeyin. Ve kazağınızı götürüp direkt o suyun içerisine şöyle bir basın çıkarın. Basın çıkarın, ardından içinde bırakın arkadaşlar. Bir 10-15 dakika kadar bu şampuanlı suyun içerisinde kalsın. Şampuanlar iyice bu şekilde yünlerin içerisine nüfuz etsin. Ardından arkadaşlar suyunu dökün. Yine aynı şekilde bu defa deterjansız ılık su.
ile bir yahut iki kez durulayın. Eğer duruladığınızda suyu köpürmüyorsa bir kez durulamanız da kafi. Ardından arkadaşlar bakın, kesinlikle sıkmıyorsunuz. Bir havlunun üzerine, yani leğenin içerisinden çıkardığınızda direkt bir havlunun üzerine serin ve havluyla rulo yapıp üzerine bastırın. Suyunu bu şekilde çekin. Ardından arkadaşlar başka bir havluya sererek, yani mesela bakın şuradan böyle dik tutup burayı iğneleyin, buraları dik tutup iğneleyin. Yani hani biraz böyle ajurları açarak kazağınızı havluya iğneleyin. Kollar da keza aynı şekilde. Bu şekilde kurumaya bırakın. Yalnız kurutmanın kesinlikle kalorifer üzerinde yapılmaması gerekiyor ve güneş ışığında yapılmaması gerekiyor. Yine aynı şekilde serilerek de kurutulmaması gerekiyor. Bu hususlara dikkat ederseniz emin olun sizlerin kazağı da çok güzel olacaktır. Yalnız kolla ilgili bir açıklama yapmam gerekiyor arkadaşlar size. Şimdi bizim kol bölümümüz hatırlarsanız 4 adet baklava deseni ile başladı. Şimdi kazağı kestiğimiz zaman, küçültmeye başladığımız zaman ister istemez, şimdi bakın her defasında bu kol altı bölgesinden biz kesme yaptık. Ki yukarıdaki baklava desenleri bozulmasın diye. Şimdi kol altından kesince ister istemez artık kol altındaki 4. baklava deseninin modeli bozulmaya başlayacak. Çünkü ilmek sayısı artık yetmemeye başlayacak. O tür durumlarda arkadaşlar artık 4. baklava deseninizi yapmayı bırakın. Sadece bakın ben de aynı şekilde yapmışım. Sadece 3. baklava desenini tamamlayıp bırakmışım. Bakın araları düz örmüşüm. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Yani 4. baklavayı nereye yapacağım diye kesinlikle kafanız karışmasın. Şöyle tekrar bir bütünsel olarak arkadaşlar maalesef kameraya sığdıramıyorum. Bir yaka bölümünü de göstereyim size. Arkadaşlar inanın, nasıl diyeyim size, böyle bulut gibi bir kazak oldu. Yani ben başlangıçta kendi yaptığım ürünlerde kendi ürünlerimin mankenliğini kendim yapmayı çok seviyorum. Videonun başında hatırlarsanız yine kazağımı kendim tanıtmıştım. Ama inanın yine de kazağın o güzelliğini gösteremiyorum. Şimdi kazağı gerçekten olduğu gibi size aktarabilmem için çok profesyonel kameralar kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla benim kameram öyle çok profesyonel değil. Bildiğiniz reklama girmesin ama iPhone kamerası. Dolayısıyla vermek istediğim o görüntüyü size veremiyorum maalesef. Göründüğünden inanın çok daha güzel bir kazak, çok şık bir kazak. Yapmanızı gerçekten şiddetle tavsiye ederim. Yani bir de öyle bir kazak ki her yaş grubuna hitap edebilir. Yani bir teenage çağındaki bir kızımıza da çok yakışacak bir kazak, yahut bizler yaşlarındaki, annelerimiz yaşındaki kadınlara da çok yakışacak bir kazak. Yani bunda şey yok. Yaş ayrımı olmayan bir kazak, yaş sınırı olmayan bir kazak. Nasıl unisex kazaklar var, onun tabirini bilmiyorum ama acaba uni-age desem bana gülen olur mu bilemiyorum. Öyle bir kazak, yaşı olmayan bir kazak. Gerçekten yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bulut gibi duruyor inanın üstte. Yani hani ben dediğim gibi videoda veremedim bunu ama gerçekten üstte böyle bulut gibi süzülüyor. Şöyle son bir kez göstereyim size. Böyle düzelterek. Evet arkadaşlar, umarım faydalı bir video olmuştur. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar bu videolar çok emek verilerek hazırlanıyor ve bu tür videolara devam edebilmemiz açısından en azından bir etkileşim bırakmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu konuda bana yardımcı olursanız, bir etkileşim bırakırsanız, beni takibe alırsanız inanın çok mutlu olurum. Dediğim gibi yapacak olanlara da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoya kadar. Hoşça kalın.